Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Opel Astra H aracımızla yine sizlerle birlikteyiz. 1.3 CDTI Astra H kasa dizel arkadaşlar. Aracımız Büyükçekmece'den Karşıyaka olan İstanbul Ümraniye'ye bize geldi. Anadolu yakasındayız. Randevusunu aldı. Bizi tavsiye eden kişiler varmış. Oradan görmüş. Bizim de yaptığımız işlere güvenerek işçilik garantili servis olduğumuz için bize getirdi. Bizi tercih etti. EasyTronic viteslerde bildiğiniz üzere çok hatalar oluyor arkadaşlar. Problemler oluyor. Benzinlilerde ayrı bir robot var. Dizellerde bu görmüş olduğunuz araçta farklı bir robot bulunuyor. Bunların sadece Opel olarak düşünmeyin. Yarı otomatikler ben size sayayım. Citroen'lerde, Peugeot'larda CMP şanzıman çıkar. Fiat gruplarında Dualogic çıkar. Honda gruplarında e-Shift çıkar. Ford gruplarında ise arkadaşlar DuraShift çıkar. Opel'lerde de gördüğünüz üzere EasyTronic yarı otomatik vites çıkıyor. Bunların problemlerinden kısaca bahsedelim. Bu araç her viteste ısındığı zaman veya ısınmadan önce 2'deyken boşa geçiyor. 3'deyken boşa geçiyor. Herhangi bir vites fark etmiyor. Yani 1'deyken de atabiliyor, 2'deyken de atabiliyor. Aracı tekrar istop edip çalıştırmamız veya vites kolundan N pozisyonu alıp tekrar A pozisyonuna getirip aracımızın gitmesi gerekiyor. Bu aracımız daha fazla kullanıldıkça daha da sıklaşmaya başlamış. Müşterimiz getirdi. Onarımlarını görebilirsiniz. Ama bu arabalarda dediğim gibi EasyTronic'lerde bazı kişiler söküyor. Ustam bunun ayarı nasıl yapılıyor? Bunun ayarı için tek 2 dediğimiz arkadaşlar cihazlar var. Opel'in orijinal cihazıdır. O olmadan bunu yapamazsınız. Eğer cihazınız yoksa bu işe kalkışmayın. Hem de müşterileri mağdur etmeyin diyoruz. Müşterimiz karşıdan gelip bizlere ulaştığı için teşekkür ediyoruz ve artık videoya geçiyoruz. Değişimleri görebilirsiniz. ...1.3 CDTI EasyTronic vites dizel aracımız arkadaşlar. Bu aracımızın genellikle EasyTronic diye geçiyor ama tüm robotsal sistemi aynı. Fiat'ın üzerindeki Dualogic dediğimiz robotsal sistemle aynıdır. Yani bunda EasyTronic'te verdiği arızayı Dualogic'in aynısında da veriyor. Onu belirtelim. Fiat grubu izleyen insanlar, arkadaşlar varsa onun bilgisini verelim. Aracımızın şanzımanını alacağız ama sorunu istersen bahset baba sen. Aracımızı kontağı açıp çalıştırıyoruz ve devam ederken vitesimiz bir anda boşa geçiyor. 1'de, 2'de, 3'de rampa inerken kendisi boşa atıyor. Gaza basıyorsun gitmiyor. Bir şanzıman içini ve robotsal bölümünü elden geçirip depreş grubunu kontrol edip arızasını bulup onarıp montaj yapacağız. Yılların deneyimi var burada. Babam yıllardır Opel servisinde çalışıp aldığı deneyimler var arkadaşlar. O yüzden bunlara bilgi paylaşımı olsun diye paylaşıyoruz. Bunun bilgisini vereyim. Aracımız boş vitesteyken kendini vitese atma gibi bir problem var. Viteste giderken bir anda boşa çıkma gibi normal EasyTronic sorunlardan olan boşa atma sorunu var. Aracımızın şanzımanını indiriyoruz. Baskı balata konumuna önce bakacağız. Rulmana bakacağız ne durumda. Bir haftadır bekleyen bir araç baba. Sıra bekliyor evet, yoğunluktan dolayı. Karşıdan Büyükçekmece'den getirdi Yakup Bey bize. Bugün de aradı. Yakup Bey arabana yeni başladık. Aracını bugün yarın onarıp pazartesi de teslim etmeye hedefliyoruz dedik. Yasak masak dinlemeden çalışıyoruz. Evet, bugün cumartesi. Yasak var arkadaşlar. Yine de çalışıyoruz. Yetiştirmeye de çalışıyoruz bu arada. Çünkü sırada bekleyen araçlarımız var. Evet, araçlar var. Randevu da zaten bu ay komple dolu. Arayanlara da randevu vermiyoruz. Onun da bilgisini verelim. Yağımız berbat çıktı. Şanzıman yağı. Motor yağı gibi yanmış artık. Yani değişmez diye insanları Yağ değiştirme diyorlar. ya değiştirmez etmesini geç baba. Kimse ister değişsin ister değişmesin. Bu beni ilgilendirmiyor ama adam ileride sorun olsa 5.000 lira harcadığında neden şanzımanım sorun verdi dediği an Ya. bil ki ya. O yüzden buna erken teşhis yapıp bakın arkadaşlar. Tortulanmayı şimdi göstereceğim. Akarken görebilirsiniz. Çamurlarda, tozlarda akıyor. Dediğim gibi dizel bir aracımız. Şanzımanı. Şimdi arkadaşlar traves söktük. Rotili, askı rotunu, rot başını, akslarımızı, direksiyon milimizi aracımızın içerisinden söktük. Üstten tesisatları boşalttım baba. Çevre civatalarını aldın. Burada şanzıman takozlarımız, kulaklarımız mevcut. Bağlantı ayağımız ve aksımız mevcut. Şimdi alacağız arkadaşlar. Birazdan orayı göstereceğim. Peki baba biz neden komple travesi aşağı indirmiyoruz? Travesi aşağı indirmediğimiz için
Onu bir soralım. Direksiyon yağını ve direksiyon elektrik tesisatını travesten ayırmamak için. Direksiyon pompasını. Yani o yüzden sarkıtıyoruz. Evet, yarım alıyoruz. Başka arkadaşlar bunu komple alıyor, kenara koyuyor. Biz yarım alıp buradan şanzımanı alabiliyoruz. Burası bizim işimize yeterli. Aracımız esnek volant. Esnek volantımız bu. Oynar. Yine aynı arızadan biraz önce geldi, randevusunu verdik baba. Evet, Kartal'dan geldim. Kartal sanayide bir tamirciye gitmiş. Tamirci demiş ki beyinciye git. Şanzımanı beyinci mi sökecek bilemiyorum diyor adam. Balatalar döküldü bu arada. Tozları burada görebilirsiniz. Balata tozlarını. Yanıkları görürsünüz arkadaşlar. Volantımızın yüzeyindeki yanıklar. Baskı. Göstereyim mi? Baskı yanık. Görüyor musunuz? Çizikleri, bombeleri. İzleri zaten net bir şekilde görünüyor. Balata tozları. Burada. Tutma baba, hava boş ver. Gerek yok. Balata da bitmiş. Bu değişecek. Bu değiştiği için mecburen volant değişecek. Rulman değişmezse olmaz. Bunlar zaten arka kran keçesi. Evet, ondan bahset baba. Şimdi Sıkıntı olmasa bile. arkadaşlar aracımızın altından yağ kaçağı var diye geliyor bazı araçlar. Bakıyoruz ki arka kran keçesi zamanla nihayetinde lastik bozuluyor. Bunun için aynı bu işlem bir keçe için şanzıman sökülüyor. Biz volantı söktüğümüzde iyi veya kötü demeden keçeyi değiştiriyoruz. Evet, sorunlu olan parçamıza geldik. Rulmanı göstereyim. Debriyaj rulmanımız böyle. Açalım baba. Hidrolik ne durumda? Hidrolik boşaltmaz ama yine de gösterelim. Siyah, tamam. Robot yağımız. Bu kırmızı olmaz. Evet. Bu sarı olur. Önce onu belirtelim. Akıtayım biraz. Artık yanlış yağ mı? Yok, gerek yok. Artık yanlış yağ mı? Kararmış mı bilemiyorum. Ama şu an görünen yanlış yağ gibi. Doğru mudur baba? Evet. Çünkü sarı LT'yi getirsen oradan bir LT yağını. 711'i. Şuraya azıcık dökelim. Evet, olması gereken yağ bu. İçindeki yağı görüyorsunuz. Hidrolik pis. Doğru mudur baba? Evet. Yağımız ya yanık ya yanlış. Yanlış. İkisinden biri. Bakalım, durumunu gözetleyeceğiz. Rulman değişecek. Genelde bunlar da kronik olarak Hava alma vanası tıkanıyor. gösterelim. Eskide birçok eskimiz var. Hava alırken bunlar bize sıkıntı Bunlar bu yaratıyor. hafta değişenler. Bu hafta değişen 3 tane havalandırma. Buradan herhalde havasını alıyoruz rulmanımızın. Evet, robotun havasını Ama bilgisayardan alıyoruz. bilgisayar. Bilgisayar. Bir de şunu belirteyim baba. Sanayilerde birçok bulunan cihazlar var. Otokom, dergi. Evet. Bunlar dizele girmiyor. Bunun bilgisini verelim. Yani Uğraşmayın. aracımız Opel, işte Otokom'la gireriz yaparız diye bir şey yok. Tek ikiniz varsa sorun. Başarabilirsiniz. Kullanmayı biliyorsanız. Evet, bir de o var. Kullanmayı bilmek de önemli. Yetkili servis cihazımız mevcut arkadaşlar. Şimdi ama durumuna bakarsan baba, yani kesin bir şey var. Böyle Çok yağlar kötü. Yağlarımız kötü. Pompamız çamur çaylak içinde. Robotumuz öylesine. Beyin grubumuz yine öylesine. Bunları sökeceğiz. Pompa durumumuz halika öylesine. Buralara bakarsak leş gibi. Bunları bir sökelim ya. Video devam edecek arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Bu özel bir anahtardır. Diğer düz anahtarlardan farklıdır. Ucunu görüyorsanız arkadaşlar. Evet. Bunu bu şekilde takmaya çalışırsan mümkün değil, takamazsın. Küçük yarını önce rekora geçiriyorsun. Sonra civatanın üzerine indiriyorsun.
Ve gevşetiyorsun, olay bu. Bulmanı alalım. Bir basalım mı? Kurban yan sanayi zaten. Markanı? GM falan hiçbir şey yok. FT diyor. Basın çok. Basması gerekmez mi? Tabii ki. Basın çok bunda. Bakalım oraları bir boşaltalım. Merkezi çıkardık. Devam edelim baba. Beyin grubunu çıkarıyoruz. Beyin grubunu robot bölümüne bakalım bakın ne verecek bize. Civatalar artık kaybolmuş çamurdan, bakar mısın? Evet. Bunlar vitesi geçiren robotumuz arkadaşlar. Beyin grubu da aynı şekilde göstermiştik. Çamurları görüyor musunuz? Şimdi biz içinden şüphelenmiyoruz. Doğru mudur baba? Ama kontrol edeceğiz. Bu aşamaya gelmişken içine bakmamak olmaz. Enayilik olur. Sonra bir sıkıntı yaşarız. Sök şanzımanı bir daha deriz. Yalnız bu yağ kırmızı akıyor baba, farkında mısın? Evet. Yağ büyük ihtimalle yanlış. Alalım bunu. Basınç bölümü. Basınç bölümü, robot bölümü, depreç bölümü, beyin grubu, elektrik tesisatı ve depreç bölümü yine. Depreç hava vanası rekoru. Zaten değinmiştik. İçini bir açalım baba o zaman. Evet, hemen açıyorum içini. Bir şey gözükmüyor ama bakalım arkadaşlar yine de. O kadar indirmişken şanzımana bakmamak olmaz. 3 civata var. 3 civata için 30 civata sökeriz sonra. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bakın buraya bir orlik düşmüş. Neyin orliği bilemiyorum. Bunlar komple yıkanması, çamur, çaylak maalesef görüyorsunuz. Yapılması gerekiyor. Bu orlik nereden? Birazdan babama soralım. Evet. Temizleyeceğiz yani, onu belirtelim de. Arkadaşlar şanzımanı açacaktık, temizledik ama maalesef demeyelim, iyi bir haber aslında bu. Şanzımanı açmıyoruz. Sorun şanzımanın içinden değil, robottan çıktı. Maalesef çıkma bir robot bulacağız artık. Çıkma bir robot bulacağız. Bulduğumuz gibi yanlış yağ tüpe zarar vermiş. Oradan da robota zarar vermiş. Değişmesi gerekiyor. Bu yüzden şanzımanın içinde problem yok. Dişli grubunda problem yok. Robot kısmında problemimiz çıktı. Geldin mi oğlum? Geldim baba, şanzıman yağı, volant, rulman ve baskı balatayı getirdim. Tamam. Esnek volant, baskı balata ve rulman. Tamam. Şanzıman yağını da aldım. Takacak baba mecburen. Aynen. Ama bunları takabiliriz. Takıp şanzımanı toparlayacağız. Robotu bekliyoruz. Evet. Tüpü bekliyoruz. Şanzıman tüpümüz Malzemeciler bugün yasak olduğu için kapalı. Aynen, cumartesi bugün. Pazartesi. Ama üzerine şu an takacağız, doğru mu? Şanzımanı takalım, diğer robotu, tüpü üzerinde montajlarını öyle geç. En azından araç liften insin. Aynen. O zaman devam ediyoruz.
Yeni debriyaj rulmanımız. Eskisi buradaydı. Yenisine montaj edeceğiz. Evet. Tabii üstünde rekoruyla birlikte geliyor ama. Hangisini kullanırsak tabii ki yeniyi kullanacağız. Rulman burada. Rulmanı taktın baba. Evet, taktım. Rekorunu sıkacağız tabii ki. Unutmayacağız. Aynen. Bir kere sıkmayı unutmuşuz. Şanzıman bir daha sökmüştük. Bir daha sökmüştük. Öyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii ki bu yeni rekor olduğu için eski rekorda kalan DOT 4. Ben onun için temizledim arkadaşlar. Kirliydi zaten hatırlıyorsanız. Aynı şekilde robot yağını da değiştiriyoruz. Bu şekilde işlemlere devam ediyoruz. Şanzımanı birazdan üzerine atacağız arkadaşlar, göstermek adına. Şöyle çıkardım. Arkadaşlar baskı, balata, montajı tamam, gördüğünüz gibi look ürünü kullanıyorduk. Volantı değişti. Onun dışında bir de arka krank keçesi değişti burada. Dediğimiz gibi Eizitronic araçlarda, Astra araçlarda esnek volant kullanılıyor. Bundan kaynaklı olarak değiştirmemiz gerekiyor. Şanzıman yağımızı görmüştünüz. Leş gibiydi arkadaşlar. Onu da belirtelim. Aracımız robotsal bir problem olduğu için ve baskı balata da ömrünü yitirdiği için bu şekilde işlemlere devam ediyoruz. Bu araçların kronik sorunlarından bahsederken EGR sistemi olduğu için arkadaşlar ve dizel bir araç olduğu için mecburen bu araçlarımızda EGR manifold ve kurum temizliği yapılmasını öneriyoruz. Bazı kişiler ustam çok fazla fiyat istiyorsun. Burada elde temizlediğimizi görüyorsunuz. O elimizdeki kalıntılar, pislikler çıkmıyor. O yüzden fiyat konusunda tartışacaksanız hiç aramayın arkadaşlar. Zaten Temmuz'a kadar EGR manifold temizlikleri doldu. Şanzıman problemleri, araçta yani bütün mekaniksel problem olan araçlarımızın randevularını oluşturduk. Kronik sorunlardan bahsedelim. Bu araçlarda zincirimiz çok önemli. Şakırtılı çalışmasını beklemeyelim. EGR manifold temizliği çok önemli. Eizitronic'lerde hele ki arkadaşlar robot bakımı. Mesela bakın burada şöyle söyleyeyim ben sizlere. Robotumuzda yanlış yağ kullanılması ve hidrolik basan merkezin yanlış olmasa da kötü yağ kullanılması, simsiyah olması, bunlara gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlara değinelim. Zincir dedik. Bunun dışında arkadaşlar enjektörlerimiz zamanında bir bakım yapılması ister. Pompamızın bir bakım yapılması ister. Baskı balata aynı şekilde zamanında değiştirin. Araç kaçırıyor. Müşterimiz diyor ki ben değişmesem olur mu? Yani değişmezsen yolda kalırsın. Bunları belirtelim. Sen değiş, ister değişme, kendin bilirsin. Veya yanlış bir yağ kullanmış. Ya yanlış ya yanlış zamanla. Olması gereken bu. Evet. Buradan min-max yeter baba. Hava alınca eksilecek ya, onun için şey yaptım. Aynen, tüpe de dolacak. Evet. Tüpün içine de gidecek. Bunu yine ilave ederiz. Yağını göstermiş olduk. Pazartesi gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Aracımızın bildiğiniz üzere siz beklemediniz ancak videomuz yine sürüyor. Cumartesi 2 gün oldu. Dün çalışmadık. Şimdi aracımızın çıkan robotu bu. Doğru mudur baba? Evet, eski robotumuz, arızalı robot bu. Tüpümüz bu. Tüpümüz bu. Geri dönüş hortumumuzun yağ kaçağı vardı, o. Tüpün kutusu. Basınç tüpümüz arkadaşlar. Markasını gösterelim. Markası da Magneti Marelli. Basınç tüpü ve robotumuz değişti arkadaşlar. Şimdi aracımız inşallah düzelecek. Düzelmezse ayıp olur. Şimdi geçelim baba. Üzerine montaj yapalım. Yağını zaten doldurmuştuk. Robot yağımız yenilendi. Robotu gösterelim. Yenilendi. Çıkma aldık. Tabii ki. Çıkma aldık arkadaşlar. Tüp aynı şekilde yenilendi. Robot yağımız. Beyin grubumuz. Debriyaj rulmanımız. Rulmanı gösterelim. Bu şekilde. Şimdi üstüne mi atıyoruz baba? Evet, takıyoruz. Peki üstüne at. Çekelim bak.
Yani orada magnetli maralide bahsederken bu ürünün de tamamının magnetli maralide olduğu çözelim. Peki üstüne atmadan önce dikkat etmemiz gereken herhangi bir nokta var mı? Bilyamızın konum seviyesini ayarlamak. Evet, onu Baskı balatamız, volantımız yenilendi. Ve müşterimiz bütün motor kulağı ve şanzıman kulaklarını kontrol et, bozukları değiştir. ayrıca sıvı bakımlar da yapılıyor. Şanzıman yağıdır, robot Tabii yağı. ki. Sıvı dediğim motor yağı değil. Değil, evet. Yani orada yanlışa düşmeyelim. Robot yağı, hidrolik yağ, şanzıman yağı. Üzerine atıyoruz ve videoya devam ediyoruz. Şanzımanı bindirdik. Baba. Evet. Etraf vidalarını tamamlıyoruz. Ondan sonra indirip şanzıman kulağını kontrol edip değişmesi gerekiyorsa değişeceğiz. Problem yoksa takacağız. Bazı yorumlar görüyorum baba, işte bu Opel çok sorunlu araçlar. Size geliyorlar falan filan. Sorunluysa Uzak biz de durun. sorunları çözmek için buradayız. Yok, hani buranın bir tamirhane olduğunu farkında değiller. Evet. Bir araç inceleme kanalı değil burası. Burası tamirat. Sorunlu araçların geldiğini belirtelim arkadaşlar. Yani sorunlu araç olmazsa zaten bu kanalın açılma gibi bir durum olmazdı. Olmaz. Bir de şöyle bir durum var baba. Bazı kişiler yapamayınca, sorunlar çözülmeyince Opel'e, yani Opel'e Peugeot deniyor, sorunlu. sorunlu diyorlar. Yani böyle bir sorunlu araç yok arkadaşlar. Bizim yaptığımız araçlar emek veriyoruz sonuçta. Burada da kısmi bölümlerini görüyorsunuz, izliyorsunuz. O yüzden iyi bir usta yaptığı zaman sorunsuz binilebilir mi Opel'e baba? Tavsiye eder miyiz yani? Değil. Çok rahat binilebilir. Yani bence Binilecek iyi araçlardan biri. Sağlamlıkta. yani bence kaliteli, sınıfı geçer yani. Bir Fiat'tan, bir Renault'dan kat iyi arkadaşlar. Volkswagen'le Fransız kıyaslanan grubunun tamamından. Fransız grubunun tamamından, İtalyan grubunun tamamından iyi. Bu araçtır sonuçta, mekanik baba, demir, Evet. civata. Yani İyi dediğimiz araç ne? Volkswagen. DSG sorunu yok mu? var. Günlük Şanzıman var evde. sorunu var. Kavrama, çift kavrama, adam alıyor 5.000 lira kavramaya para veriyor. Evet. Volkswagen sorunlu olmuyor. Yeni Megane 4, 13-14 bin lira kavrama. Yani toplamda 13-14 bin lira. Megane 4 EDC şanzıman. Bir kavrama alıyorsun 8 bin lira parça fiyatı. Yani bunları düşünelim arkadaşlar. Söylemiş olduğum araç Megane 4. Yani 2016, 2017. Son kasa araçlar bunlar. Siz eski araçlara eğer pahalı, sorunlu diyorsanız yeni aracın hiçbirine binmeyin. Binemezsiniz. Binmeyin çünkü altından kalkamazsınız. Şöyle de bir durum var. Japon araçlarını tavsiye eder misin baba? Tabii ki tartışılmaz. Japon değil mi? Peki hangisini tavsiye edersin? Rakipten Toyota Corolla, Honda Civic, Sen olsan hangisini alırsın? Toyota tartışılmaz. Değil mi? Opel alır mısın? Opel'imiz var zaten de. Opel zaten kötü Ben- olsa ben kendim kullanmam. Ben biniyorum Opel'e de. Yani kötü olsa direkt değiştir. Golf alırım mesela baba, istesem. Alamaz mıyım? Ama Opel'i seviyorum. Müşterilerimiz de seviyor. Sorunlarına değinelim dedik. Öneriyor muyuz? Buradan da bir cevap Sonsuz niteliğinde öneriyoruz. olsun. Cevap niteliğinde olsun. Robot yağımızı doldurduk. Üstten sarı kırmızıyı da hatırlıyorsanız. Evet. Travesi mi alacağız şimdi? Yok, kaldıralım, yere indirelim, sehpa koyup üst bu kulağımızı takacağız bak. Tamam. Kaldırıyorum. Buradan bir görelim. Şöyle sorun bir şey varsa iyi. İn. İn yavrum. Şöyle tutar bizi. Geleyim mi? İt diyorsan iteyim abi. Yok. Gayet güzel. Bunu takmadan bu kulağı görmeyi. Bu arada şanzımanı da temizledik. Çıkan çamurları da çekmiştik baba. Evet. Bidonu da yıkadık. Şu Tertemiz kulağı duruyor. bir ışığım, benim ışığı yakayım da bakayım kırık kopuk var mı? Bakalım. Kopuk bak. Şu dibe bak. Bir çekim yap oradan. Şu dibi görebiliyor musun bak? Evet, şu altı mı? Evet. Kameraya bak oğlum. Evet, kopuk abi. Değişecek mi? Değil. O zaman orada değişecek. Orada hava filtremiz var. Tutturalım yine de. Ön şanzıman kulağımız şu baba. Bunda bir şey var mı? Bakayım mı? Şu yırtık baba. Evet. Bu da gitmiş. Görüyor muyuz? Bir aşağı şatenin içerisindeki çekelim. Alt taraftaki. Şöyle görüyor musunuz? Bunlar hep ses yapar, vuruntu yapar. Ama bazı kişiler, otomatik şanzıman sahipleri, kullanıcıları
takozdan veya ustalar biraz önce yazdı aklıma gelmişken hem sohbet niteliğinde bir video olsun. Farklı bir video olsun. Takozdan demişler baba. Evet. Otomatik şanzıman vuruntu küt küt. Takozu değişmiş. Ama herhangi bir sorun çözülmemiş. Vuruntu daha da çoğaldı. Çünkü sağlamlaştı, vurma daha kuvvetlendi. O yüzden randevusunu aldı getirecek. Seyahati biz ayda galiba. Otomatik şanzımanlı yapacağız. O zaman ne yapalım? Ne yapalım baba, onu değişeceğiz. Bunlardan bahsettik zaten baba. Şimdi yenilerden bahsedeceğim. Yeni şanzıman kulaklarımız ön arka hepsi değişiyor. 4 adet bu aracımızda şanzıman kulağı, motor kulağı var arkadaşlar. Ayrıca B karışımız değişiyor. Bir de aks demiştim baba. Aks rulmanı. Onu da gösterelim sana zahmet. Rulmanı. Bak buraya geçer. Bu ortası motor blokuna sıkılır böyle ayakla. Tamam. Sesi duyabiliyoruz. Evet. Bu ciddi bir şekilde rahatsız edici bir ses olacak Evet. yolda. Kulaklarımızın hepsi değişiyor demiştik. Çıkan arkadaşlar baskı balatamız. Aynı şekilde volantımızı gösterelim. Volanttan hiç bahsetmemiştik arkadaşlar. Esnek volant bu hale geldiğini söylemiştik. Bunu da aynı şekilde değiştirdik. Bunun arkasında krank keçesini çekmedim. Neyse. Arkasındaki krank keçesi de değişti. Eskisi burada getireyim evladım. Tamam getir baba eskisini sana zahmet. Burada çekiyoruz ki müşteri yokken Eski krank keçesi. güzel bir şekilde arkadaşlar aracının videosunu izlesin, değişen parçalarını görsün. Volant, rulmanı göstermiştik. Masada rulmanı. Yine de göstereyim. Debriyaj rulmanımız da burada arkadaşlar. Şöyle artık yavaş yavaş geçiyoruz. Ben bu sırada kulakları getirirken, Evet. malzemeleri alırken neler yaptın anlatalım kısaca. Sen gidince malzeme almaya ben de boş durmadım tabii ki. Tabii. Traves şanzımanımızın etraf vidalarını bitirmiştim. Traves takmışsın. Tabii yağ tıpasını gevşettim, yağ doldurmak için hazırladım. Tamam. Travesimizi koydum yerine. Direksiyon bildiğin geçtiğine emin oldum. Tamam. Rot başı, askı rotu, traves, arka bağlantı, orta bağlantı, ön bağlantı vidalarını tamamladım. Egzozumuzu yerine koydum. Egzoz lastiklerimizi taktım. Kulağımızın ayağını taktım. Ve aks takayım dedim. Rulmanı bozuk olunca yarı yolda kaldım. Evet, onu da değiştireceğiz. Körük yırtık mı? Yok. Yok, sağlam. Körük iyi. Ben gördüm. Tamam. Çünkü şurada bir iz var da Evet. yırtık gibi duruyor. Yırtık değil. Ama yırtık değil. Ama bu eline sağlık. Yine videomuzu devam edeceğiz. Balatalar nasıl? Balatalar iyi, fena değil. Disklerimiz de iyi. Tamam, devam ediyoruz. Ön kulağın montajı. Hemen eskiden alalım. Göster baba, ben bunu tek elle çektiğim için gösterememiştim. Şimdi gösteriyorum abi. Yırtıkları. Topuk. Evet. Arkada. Ya bunlar gerçekten ses yapar. Müşterimiz iyi ki de bize söyledi. Zaten biz gördüğümüzde müşteriye iletiyoruz. Değiş derse değişiyoruz ama yine de müşterimizin istediği için yine değiştirdik tabii ki de. Peki baba, yaptığımız işlemlerde biz garanti veriyor muyuz? Her ne yapıyorsak işçilikte garanti arkasında. Zaten önemli olan o herhalde. Aynen. Başkalar adam diyor ki geliyor bir şey var. Ya vardım da çocuk azarlar gibi beni azarlıyor diyor. Parayı alırken öyle konuşmuyordu diyor. Vallahi var Ben ya. de bir daha gitmeyeceksin dedim. Ondan sonra elinde o adamın sigara parası olmaz dedim. Gerçek söylüyorsun, sigara parası yok. Dükkan kirasını ödemedim. Ama ağlıyor diyor. Evet. Aracımız bize Yakup Bey Büyükçekmece'den geldi. Aracımızda viteslerin atmaları vardı. Aracımız triptonik, yarı otomatik. Vitesi gidiyorsun, ışıkta dursun. Ekran 1 ama araç yürümüyor. Yolda gidiyorsun, vites 3 diyor ama gaza basıyorsun, boşa çıkıyor. Ama ekran hala 3'te kalıyordu. Şanzımanımızı söktük. Şanzımanımızın onarımını yaptık. Robotumuzun ve depreç pompamızın değişimlerini yaptık. Arızasını tespit edip
onarımını, baskı, balata, volant, rulman, basınç tüpü, robot ve depreş pompası, bunların onarımını, değişimlerini yaptık. Aracımızı bitirdik. Bir kontrollerini yapıp Yakup Bey'e aracının bittiğini söyleyeceğiz. Genel bilgi ver. Araba ne? Aracımız 2010 model 1.3 TDI Opel Astra H. Yarı otomatik triptonik dediğimiz. Sıra geldi test sürüşüne. O yüzden konuşmuyorum. Viteslerimize de dikkat edelim. A1 konumunda geniş açı olması açısından arkadaşlar. Böyle başlattım ve ben susuyorum. Galiba arka sağ amasörümüz patlak. Arkadan ses geliyor.